Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kızartma işlemi yapmadan inanılmaz lezzetli köfte patates tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak köftemi hazırlamakla başlıyorum. Bunun için yarım kilo kadar kıymayı yoğurma kabının içerisine aldım. 1 adet büyük boy soğanı rendeledim. Üzerine 1 adet yumurta, 2 diş sarımsak ekledim. Baharatlarımı ekliyorum. Baharatları videonun altındaki açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Çeyrek demet kadar maydanoz ekledim. Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Köfte yaparken kullandığınız kıymanın kalitesi çok önemli. Çok yağlı olmaması gerekiyor, yağsız olmaması gerekiyor. Orta yağlı kıyma olursa çok lezzetli olacaktır. Ben yarısını kuzu, yarısını dana çektirdim. Elimin altında bayat ekmek olmadığı için ben galeta unu kullanıyorum ama ekmek varsa mutlaka yarım ekmek kadar kullanabilirsiniz. İçini iyice boşaltıp ıslatın, iyice sıktıktan sonra kullanabilirsiniz. Köfte harcını mutlaka 15-20 dakika kadar yoğurmanız gerekiyor. Yarım bardak kadar galeta unu kullandım. Kıymanın yağ oranına göre, eklediğiniz yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı galeta unu miktarı değişebilir. Elinizde yapışmıyorsa, toparlanıyorsa yeterlidir. İyice yoğuruyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Köftemi yaklaşık 15 dakika kadar yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. En az bir 1 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Köftesi yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında bekliyor. Bu arada ben de patateslerimi hazırlıyorum. 4 adet büyük boy patates kullanıyorum. Kişi sayısına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde köftesini de kişi sayısına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Elma dilimi şeklinde kestim. İyice yıkadıktan sonra tekrardan getirip üzerine tuz ve sıvı yağ döküyorum. Daha sonra iyice karıştırıp bu şekilde tepsiye alıyorum. Patatesleri yağlamamın sebebi köftelerini de hazırladıktan sonra bir 15-20 dakika kadar sosunu vermeden fırına sürüyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. 1 saat 20 dakika kadar köftesini dinlendirdim. Yavaş yavaş köftesini hazırlıyorum. İsterseniz yuvarlak, isterseniz oval olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Köftenin büyüklüğü ve küçüklüğü tamamen size bağlı. Ben biraz büyük hazırlıyorum. Küçülmesini çok fazla istemediğim için. İster istemez biraz küçülüyor. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Köftesini de hazırladıktan sonra bu şekilde fırına sürüyorum. 15-20 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum. Bu arada ben de sosunu hazırlıyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar salçayı yarım çay bardağı kadar sıvı yağın içerisinde iyice kavuruyorum. Salçayı ben karışık kullandım. Dilerseniz sadece domates de kullanabilirsiniz. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçalar ev yapımı olduğu için ben sosuna ekstradan tuz eklemiyorum. Kullandığınız salçaya göre tuz eklemesi de yapabilirsiniz. Pul biber, karabiber ve kekik ekliyorum. Birer tatlı kaşığı olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Karabiberini de 1 çay kaşığı olacak şekilde ayarladım. Üzerine yaklaşık 1,5 bardak kadar kaynar su ekliyorum. Kaynamaya başlaması yeterli olacaktır. Sos kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Hazırladığım tepsiyi de fırından aldım. Sosu üzerine döküp tekrardan fırına sürüyorum. Köftelerin ve patatesin çok az rengi dönüyor. Üzerine sosunu güzelce gezdirdikten sonra tekrardan 200 derecelik fırına sürüyorum. Kızarmaya başladıktan sonra fırının derecesini biraz düşürüyorum. O şekilde de pişirmeye devam ediyorum. İsteğe bağlı, eğer seviyorsanız kapya biber, yeşil biber, arpacık soğan da ekleyebilirsiniz. Ben sadece köfte patates yapmak istediğim için bu şekilde ayarladım. Fırına tekrardan sürüyorum. Patatesler yumuşayıp kızarıncaya kadar, köfteler de pişinceye kadar pişirdim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.